Selam millet. Bugün sizlere Hollywood'un parlayan yıldızlarından birini tanıtacağız. Hollywood'un romantik komedi kraliçesi Hayley Meyers-Shire geri döndü. Evet, doğru duydunuz. Bu yetenekli yönetmen, kalbimizi ısıtan hikayeleriyle tanınıyor. Bu sefer Goodrich'le karşımızda. Hatırlarsanız Home Again'le evlilik, aile, orta yaş bunalımları, her şey vardı. O filmdeki sıcaklık ve samimiyet izleyicileri ekrana kilitlemişti. Şimdi ise Goodrich'le biraz daha drama, biraz daha Keaton ekliyor. Yoksa eklemiyor mu? Michael Keaton'ın bu filmdeki performansı merakla bekleniyor. Onun yeteneği ve karizması filme bambaşka bir boyut katacak. Home Again'i izleyip gerçek hayattan koptuğunuzu mu düşündünüz? O filmdeki karakterlerin yaşadığı olaylar bazen gerçek hayattan daha gerçekçi gelmiş olabilir. Endişelenmeyin, Goodrich sizi daha da uzağa götürüyor. Bu filmdeki duygusal dalgalanmalar adeta bir Luna Park treni gibi olacak. Hazır mısınız? Meyers-Shire yine bildiğimiz sularda yüzüyor. Aşk, aile, yanlış anlamalar. Bu temalar onun filmlerinin vazgeçilmezleri. İzleyiciler bu filmde de aynı sıcaklığı ve samimiyeti bulacaklar. Ama bu sefer bir de Michael Keaton var. Evet, Batman. Yani Birdman. Neyse, anladınız siz. Onun bu filmdeki rolü izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Hazır olun, çünkü Meyers-Shire ve Keaton işbirliği sinema dünyasında yeni bir efsane yaratacak. Filmin başrolünde hayatı altüst olan bir adam, Goodrich var. Goodrich, sıradan bir adamken bir anda kendini karmaşık ve zor bir hayatın içinde buluyor. Hayatındaki bu ani değişim onu derin bir bunalıma sürüklüyor. Kendisini bir anda iki çocuklu, boşanmanın eşiğindeki bir adam olarak buluyor. Çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışırken, aynı zamanda kendi duygusal çöküntüsüyle de başa çıkmak zorunda kalıyor. Bu durum, onun için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı. Tabii bir de Michael Keaton var. Michael Keaton, Goodrich karakterine hayat veriyor ve performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakıyor. Onun oyunculuğu, filme ayrı bir renk katıyor. Adam rolünün hakkını veriyor, o ayrı. Keaton'ın performansı, karakterin karmaşıklığını ve içsel çatışmalarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ama karakterin motivasyonlarını anlamak için Einstein olmak lazım. Goodrich'in ne yapmaya çalıştığını anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor. Onun iç dünyası, izleyiciyi sürekli olarak şaşırtıyor ve merak içinde bırakıyor. Bir sahnede çocuklarına masal okuyor. Bu sahne, onun çocuklarına olan sevgisini ve bağlılığını gösteriyor. Ancak bu huzurlu anlar, kısa süre sonra yerini kaosa bırakıyor. Sonra birdenbire sanat galerisinde panik atak geçiriyor. Bu ani değişimler, onun ne kadar kırılgan ve hassas bir durumda olduğunu gözler önüne seriyor. Sonra eski karısına aşık olmaya çalışıyor. Goodrich, ne yapmaya çalışıyorsun? Kafamız karıştı. Onun bu çelişkili davranışları, izleyiciyi sürekli olarak düşündürüyor ve karakterin derinliklerine inme isteği uyandırıyor. Goodrich'in ailesi de en az kendisi kadar karışık. Eski karısı, çocukları, yeni sevgilisi. Herkesin bir derdi var. Ama filmin derdi ne? İşte onu çözemedik. Aile içi ilişkiler çok yüzeysel işleniyor. Duygusal anlar bile bir türlü inandırıcı olmuyor. Sanki gerçek bir aile değil de bir reklam filmindeki mutlu aile tablosu gibi. Herkes fazla mükemmel, fazla sorunsuz, ta ki bir sonraki sahneye kadar. Meyers-Shire, filmlerinde gerçekliği bir kenara bırakmayı seviyor. Goodrich de bu geleneği bozmuyor. Her şey fazla temiz, fazla düzenli. Karakterler gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz insanlara hiç benzemiyor. Sanki bir peri masalının içine düşmüş gibi hissediyorsunuz. Ama bu peri masalında ejderhalar yok. Sadece sıkıcı diyaloglar ve anlamsız olaylar var. Keaton'ın büyüsü. Gülmek mi, ağlamak mı? Michael Keaton, sinema dünyasında her zaman iz bırakan bir isim olmuştur. Onun oyunculuk yeteneği her rolünde kendini gösterir ve izleyiciyi derinden etkiler. Ancak bu filmde Keaton'ın büyüsü biraz sönük kalmış gibi görünüyor. Keaton, her zamanki gibi harika bir oyuncu. Onun sahnelerdeki enerjisi ve karizması izleyiciyi ekrana kilitler. Ancak bu filmde onun yetenekleri tam anlamıyla parlayamamış. Belki de senaryo ya da yönetmenlik Keaton'ın potansiyelini tam olarak ortaya koyamamış. Ama bu filmde elinden gelenin en iyisini yapamamış gibi. Keaton'ın performansı bazı sahnelerde oldukça güçlü ve etkileyici olsa da genel olarak tutarsız bir karakterle mücadele ediyor gibi. Bu da izleyicinin filmden kopmasına neden oluyor.
Karakter o kadar tutarsız ki, Keaton bile onu kurtarmaya yetmemiş. Bazı sahnelerde gülümsetiyor, bazı sahnelerde ise derin bir duygusal yoğunluk yaşatıyor. Ancak bu geçişler o kadar ani ve beklenmedik ki, izleyici ne düşüneceğini bilemiyor. Bazı sahnelerde gülümsetiyor, bazılarında ise bu adam ne yapıyor diye soruyorsunuz. İzleyici, Keaton'ın karakterinin ne yapmaya çalıştığını anlamakta zorlanıyor ve bu da filmden alınan keyfi azaltıyor. Belki de yönetmen Keaton'a, "Sen sadece karizmatik ol, gerisini biz hallederiz" demiştir. Ancak bu yaklaşım, filmin bütünlüğünü zedelemiş gibi görünüyor. Yönetmenin vizyonu ile Keaton'ın performansı arasında bir uyumsuzluk var. Sonuç, ortada kalan bir Keaton ve hayal kırıklığına uğramış izleyiciler. Keaton'un yetenekleri bu filmde tam anlamıyla değerlendirilememiş ve izleyiciler bekledikleri performansı görememiş. Bu da filmin genel olarak hayal kırıklığı yaratmasına neden olmuş. Alt metin avı, Goodrich'te derin anlamlar aramak. Bazı filmler vardır, izlersiniz ve alt metinlerini çözmeye çalışırsınız. Goodrich o filmlerden değil. Filmde ne görüyorsanız o. Ne bir metafor, ne bir gönderme, sadece yüzeysel bir hikaye ve unutulmaya mahkum karakterler. Belki de yönetmen, insanları fazla düşünmeye zorlamayalım demiştir. Sonuç, sinema salonundan çıkarken aklınızda tek bir sahne bile kalmayan bir film. Home Again ile karşılaştırma. Hangisi daha az gerçekçi? Home Again'i izleyip de, "Bu kadarına da pes" demiş miydiniz? O zaman Goodrich size ilaç gibi gelecek. Çünkü Goodrich, Home Again'in yanından bile geçemez. En azından Home Again'de Reese Witherspoon vardı. Goodrich ise sadece Michael Keaton'ın oyunculuğuna bel bağlamış. Ama ne yazık ki, tek başına Keaton bile bu gemiyi kurtarmaya yetmiyor. Goodrich'in günahları, birkaç eleştirel düşünce. Goodrich, ne yazık ki iyi bir film değil. Senaryo zayıf, karakterler sığ, olaylar ise inandırıcılıktan uzak. Mayers Shire, her zamanki formülünü tekrarlamış ama bu sefer tutmamış. Filmin tek artısı Michael Keaton'ın performansı. Ama ne yazık ki, tek başına o da filmi kurtarmaya yetmiyor. Son karar, Goodrich'i izlemeli misiniz? Eğer Michael Keaton hayranıysanız ve "adam ne yapmış bir bakayım" diyorsanız, izleyebilirsiniz. Ama beklentilerinizi düşük tutun. Çünkü Goodrich sizi ne güldürecek ne de düşündürecek. Sadece zaman kaybı olacak. Benim tavsiyem, Goodrich yerine gidin JRA'yı izleyin. Hem gülersiniz hem de düşündürür.